Merhaba. Biz Çalıştay'ın başında yaptığımız beyin fırtınası sonucunda araştırmaya karar verdiğimiz başlıklar arasında erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye gelen Almanca konuşan mimarlar ilişki ağını araştıran grubuz. Bu ilişkileri okuyabilmek üzere çalışmaya Architect, Belediyeler Dergisi gibi çeşitli kaynakların arşivlerini tarayarak başladık. Taramalar sonucunda araştırmamız gereken isimlerin bir listesi oluştu. Bu isimler üzerinde daraltılmış olan taramalarımıza devam ettik. Bu sayede belirlediğimiz isimlerin ne sebeple, ne zaman Türkiye'ye geldiği ve ne kadar kaldığı gibi verilere ulaştık. Bu isimlerin akademi, mülkiye mektebi ve mühendis mektebinde ders veren hocalar, birbiriyle ilişki içinde olan isimler ve çalıştıkları projelere göre kategorize ettik. Sonucunda en çok öne çıkan konu olan Türk-Alman Dostluk Yurdu proje yarışmasının hiçbir zaman hayata geçemese de tüm bu ilişkilerin başlangıç noktası olduğunu gördük. O dönemki yarışmaya katılan isimler arasında daha sonra Cumhuriyet döneminde de aktif olarak mimarlık ve hocalık yapan isimler arasında German Bestelmer, Paul Bonatz, Martin Elsässer, Hans Poelzig ve Bruno Taut gözümüze çarpan mimarlar arasındaydı. Ayrıca Paul Bonatz, Bruno Taut ve Martin Elsässer'e hocalık yapan Theodor Fischer, dönemin ünlü mimarlarından olan Theodor Fischer de ilgimizi çeken bir diğer isim. İlerleyen yıllarda Türkiye'ye yerleşecek olan Paul Bonatz, bu yarışmanın yanı sıra İstanbul Adalet Sarayı Projesi yarışması ve Anıtkabir proje yarışmasında jüri olarak görev almıştır. Ayrıca 1946 ve 55 yılları arasında günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi olarak eğitim veren Mühendis Mektebi'nde profesör olarak ders vermiştir. Mühendis mektebinde ders veren iki önemli isimden biri Clemens Heusmeister, diğeri ise Gustav Össner'dir. Össner, İstanbul Adalet Sarayı projesinde jüri olarak görev almıştır. 1940 ve 50 yılları arasında mühendis mektebinde, 43 ve 49 yılları arasında ise akademide şehircilik derslerine girmiştir. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak eğitim veren akademide Össner dışında pek çok önemli mimar ders vermiş veya bölüm başkanlığı yapmıştır. Bunlar Bruno Taut, Martin Wagner ve Ernst Egli'dir. Ernst Egli ile Martin Wagner aynı zamanda mülkiyede de ders vermişlerdir. Şu an Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak eğitim veren mülkiyede ders veren bir diğer önemli isim ise Ernst Reuter'dir. Kronolojik olarak Almanca konuşan mimar portrelerine baktığımızda 1927 yılında ülkemize ilk gelen mimarlardan biri Ernst Egli'dir. Öncelikle meclis Clemens Heusmeister'ı kamu binaları yapımında görev alması amacıyla davet etmiş olsa da Heusmeister öğrencisi Egli'yi tavsiye eder. Egli Ankara'ya gelir, ilk olarak Gazi Lisesi'nin yapımında görev alır. Daha sonra Türkiye Eğitim Bakanlığı'nın Ankara'daki inşaat bölümüne başmimar olarak atanır. Devam eden yılda Clemens Heusmeister'da Viyana elçisi Hamdi Bey tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın inşaatı için çağrılır. Ankara İmar Planı raporu, Mersin, Adana, Ceyhan ve Gaziantep imar planlarında kendisi yapar. 1927'de Hoffman'ın tavsiyesiyle Ankara İmar Planı için açılan yarışmaya Hermann Jansen davet edilir. Bu vesileyle gelir. Yine Mersin, Adana, Ceyhan ve Antep planlarında çalışır. 35 yılında İstanbul Belediyesi'nden aldığı davetle Martin Wagner de Türkiye'ye gelir ve akademinin iktisadi ve teknik şehircilik profesörlüğüne tayin edilir. 35 yılında Ernst Reuter, Almanya'da belediye başkanlığı görevinden alındıktan sonra Türkiye'ye gelir ve Siyasal Bilgiler Okulu'nun ilk profesörü olarak görevine başlar. 36 yılına gelindiğinde Bruno Taut, Poelzig yerine Wagner'in tavsiyesiyle ülkemize gelir ve Mimarlık Bölüm Başkanlığı şefliğine atanır akademide. Türkiye'de uygulanan en önemli eserlerinden biri Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesidir. Ve Türkiye'de mimarlık eğitimine en çok katkı yapan mimarlardan birisidir Bruno Taut. 1939 yılında ise Gustav Össner Türkiye'ye gelir. Bayındırlık Bakanlığı'nın daveti üzerine ve İTÜ'de akademide şehircilik dersleri verir. 1943 yılında ise Paul Bonatz
ülkemize gelir ve Anıtkabir proje yarışmasına jüri üyeliği yapar. Aslında kendisi 1916'daki Dostluk Yurdu yarışmasından beri iletişim halinde ve çok sık davet edilmiştir. Buna rağmen ülkeye gelişi çok sonralara dayanır. Serginin ve aslında araştırmalarımızın öncü ismi olan Gustav Oelsner, akademinin şehircilik üzerine ders veren ilk hocalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Oelsner'in çalışmalarını, öğrencilerin ve yakınlarının anekdotlarını inceledikçe grup olarak Oelsner'e sevgimiz daha da arttı. Odağını Anadolu kültürüne ve yeni milli mimari bir üslup arayışına çevirmiş olan dönemin mimarlık ortamında özverili çalışmış ve topraklarımızı merakla incelemiş bir hoca olarak Gustav Oelsner'e saygı duymamamız mümkün değil.